Habil'le Kabil'in olayını hatırlıyor musunuz? Medine'de Maide suresinden ayetler iniyordu ve insanlar da Habil ve Kabil meselesiyle ilgili sualler soruyorlardı. O dönemler çok farklı yorumlar vardı. Habil, Kabil meselesiyle ilgili, Hazreti Adem, Hazreti Havva meselesiyle ilgili. Maide 27. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat. Doğru olarak anlat deniliyorsa demek birileri yanlış olarak anlatıyor. Basit çıkarımlar. İkisi birer kurban sunmuşlar. Birininki kabul edilmiş, diğerininki edilmemişti. Kabul edilmeyen andolsun seni öldüreceğim deyince kardeşi Allah ancak sakınanların takdimesini kabul eder demişti. Şimdi bu ayetin bir ince meselesi de ta o zamanlarda bile kurban ibadeti olduğunu biz anlıyoruz. Meseleyi biraz daha kazacak olursak, Habil o dönem hayvancılıkla uğraşıyor. Habil, hayvan, hak yol diye kodlayabilirsiniz. Habil, Kabil'i karıştıran varsa he diye kodlayabilir. Kabil'i de katil diye kodlayabilirsiniz. Onların biraz önceki mazide evlilikle ilgili bir aralarında ufak mesele oluyor. Onun devamında da Allah Azze ve Celle'ye ellerindekiyle kurban getirmek istiyorlar. Habil ve elindeki en iri hayvanı Allah'a kurban getiriyor. Kabil ise tarımla uğraşıyor. Şöyle işte bahçeden dostlar alışverişte görsün derler ya. Bahçeden 3-5 bir şey toplayıp onu kurban olarak sunmaya çalışıyor. Derken işte yine bununla da ilgili çok rivayet var. Ben o rivayetlerden bir tanesini anlatayım. Gökten bir ateş geliyor. Ateş Habil'in kurbanını, koçunu alıyor. Bu o kurbanın kabul edildiğini, Kabil'in kurbanının ise kabul edilmediğine işarettir. Hatta biz ileride Hazreti İbrahim İsmail'i keseceği zaman gökten inen kurbanın da o zaman alınan kurban olduğunu rivayet olarak tahmin ediyoruz. Bu kurban olayından sonra Kabil Habil'e iyice bileniyor. Öldürmek istediğini söylüyor. Hatta öldürüyor mu? Evet. Nasıl? Gece uykusunda başına taş vuruyor diye rivayetlerden biliyoruz. Bundan sonra Kabil'in Habil'e düşmanlığı daha fazla artıyor ve şu cümleyi söylüyor. Nasıl olur da Habil'in kurbanı kabul edilir diyor. Biz buna afaki tefekkür diyoruz. Dışarıdan kendisini ilgilendirmeyen bir meseleye dikkat vermişti. Halbuki demesi gereken ve sorması gereken soru neydi? Nasıl olur da benim kurbanım kabul edilmedi deyip kendi nefsine meseleyi vursaydı belki de o gün kazananlardan olacakken enfusi yani kendiyle alakalı olan tefekkürü yapmadı ama afaki tefekkürü yaparaktan nasıl olur da Habil'in kurbanını kabul eder dedi ve kaybedenlerden oldu. O zaman bizim elimize iki tane kelime geliyor. Ne bu kelimeler? Enfus, afak. Enfus, nefis, nüfus bunların hepsi aynı kökten gelir. İç demektir, nefis demektir daha özü. Kimileri belli başlı meselelerde nefis diye şu vücudu da işaret edebilir. Ama bizim burada nefis diye bahsettiğimiz şey ruh ve beden ilişkisi. İkisi birdendir. Afak ne demek? Afak hem dış demektir hem dıştan gelen malumatlara, bilgilere de ne deriz? Afaki malumatlar deriz. İçselleştirmediğin, seni çok ilgilendirmeyen malumatlar ne oluyor o zaman? Afaki malumatlar oluyor. Kabil deseydi ki neden benim kurbanım kabul olmuyor? Meseleyi içselleştirmiş, enfusi tefekkürde bulunmuş olacaktı ve belki de bir çözüme varacaktı. Ama gözü kendini görmüyor. Neyden dolayı? Hasetten dolayı. Neyi görüyor gözü? Karşı tarafı görüyor. Nasıl olur da onun kurbanı kabul edilir diyor ve haset afaki tefekkürle birleşince onun sonsuzunu berbat ediyor. İhlas ne demek? Samimiyet demek. Samimiyet ne demek? İçten gelme demek. Mesela biz öyle fıtri bir adam gördüğümüzde konuşmaları, şakaları, hal hareket tavırları içten gelerek olunca ne diyoruz o adama? Ya ne kadar samimi bir adam diyoruz ya. Ne kadar fıtri bir adam diyoruz. Neden? İçten geldiği için, içten mayaladığı için. Ama böyle etraftaki sağ soldakilere kendini beğendirmek için yapsa o adam tavırları bize nasıl gelir? Çok yapmacık gelir, çok eğreti gelir bize. Neden? Çünkü dış, artık afak ön plana çıkmıştır enfustan ziyade. Mesela bir genelkurmay başkanı gelse, bir tane bebeği kucağına alsa, bebek de ona şöyle bir tokat vursa, ne yapar o? Güler değil mi? Niye? Fıtri bir hal çünkü. Bebek olduğu için içten gelen bir hal olunca onun tepkimesi bile güzel oluyor. Ama koskocaman bir adam aynı şekilde şaka yapmaya çalışıp genelkurmay başkanı şöyle vurmaya çalışsa ne olur? Sen hayırdır ya aslan? Kahvaltıda uranyum mu yedin falan değil mi? Adamı alçıya alırlar. Neden? Çünkü aynı samimiyet onda görülmediği için. Şimdi bizim tefekkürlerimizdeki problemler, davranışlarımızın samimi olması veyahut samimi olmaması. Bu iki kelimeye öyle bir bakıyor ki Sinan, bu işin sonu ya Habil gibi kurtuluşa ya da Kabil gibi mahvoluşa çıkabiliyor. Şimdi biz başımıza gelen olaylarda nasıl bir harekette bulunacağımızı içten bir tahrikle, iman mayası ile yaparsak bu bizi Allah'ın izniyle sahili selamete ulaştırır. Ama içten gelmeyi, samimiyeti bir köşeye bırakırsak, dışarının tepkisine göre hal, hareket ve tavırlarımızı değiştirmeye çalışırsak bu bizi ancak ve ancak riyaya ulaştırır. Okumaya başlayalım mı yavaştan? Buyur. Bismihi Sübhanehu Mesnevi Nuriye 123 Habbe İlem eyyühel aziz. Afaki malumat yani hariçten uzaklardan alınan malumat. Afaki neyde kullandı? Dışarıdan gelen bilgiler olarak kullandı. Farz edin üniversitede
talebesiniz. Dışarıdan size sürekli bilgiler geliyor. Gerek atomla, gerek partikülle, gerek kainatla, gerek bir ideolojiyle, gerek bir İslam'la ilgili bilgi geliyor size sürekli. O zamanlarınızı hayal edin, evet. Evham ve vesveselerden hali olamıyor. Dışarıdan alınan malumat, bilgi neden sürekli vesvese böyle titrek bir halde bizim elimizde durur? Ya bu doğru mu, doğru değil mi? Yanlış mı, yanlış değil mi? Benim hayatımı etkiler mi, etkilemez mi? Neden böyle olur? Kökü olmadığı için. Peki bir şeyin kökü olması için nereden gelmesi lazım? Mesela şuradaki ağacın kökü olması için nereden gelmesi lazım? Toprağın içinden. Havada asılı bir kök görmediğimiz gibi toprağın içinden gelmesi zaruri. Şimdi bilgide de aynı mesele var. Dışarıdan bir bilgi geldiğinde o bilgi sana ekilip havada askıda durduğunda yeşermesi, devam etmesi çok zordur ve sürekli seni şüphede bırakır. Neden? Bir sağlamlık oluşturmaz. Aynı bilgi senin özümsemenle içeriden gelse, kökleşse, kendi içinde, kendi sulamanla, kendi güneşinde büyüse insan böyle bir durumdan artık bir vehim duyar mı? Duyamaz. O artık özünden gelmiş olur. Devam edelim. Ama bizzat vicdani bir şuura mahal olan enfusi ve dahili malumat ise evham ve ihtimallerden temizdir. Neden temiz? Hem içeride kök salıyor hem de kök saldığı toprağın adına vicdan deniyor. Risale-i bir cümle geçiyor, hatırlar mısınız? Vicdan yalan söylemez. Yani bir şey sizin vicdanınızda kök salmışsa aslında fıtratınızda, aslında yaratılış programınızda kök salmış demek. Yani senin içinde büyüyen fikir yaratılışına ve yaratılış programına tamamen uygun bir fikir olduğundan insan bundan şüphe eder mi? Asla bundan şüphe edemez artık. Onun tohumu toprağı kökte bittiği için. Devam. Binaenaleyh merkezden muhite, Enfustan afaka. Şu deniyor mu? Dışarıdaki bilgilerin her birini karartın, silin. Hayır. O denmiyor. Nedir? Bunun da bir sistematiği var. Bilgi alınmasının, bilgi akışının bir sistematiği var. Öyle değil mi? Nedir bu? Enfustan afaka. Yani içten dışa. Mesela size dışarıdan sürekli anlatmada bulunalım matematikle ilgili belli birkaç konuyu. Siz bununla problem çözmekte zorlanabilirsiniz. Ama ne zamanki formülleri içselleştirirseniz, tamam ben diferansiyeli nerede kullanacağımı anladım derseniz, dışarıdan size artık hangi problem gelirse gelsin çözersiniz. Neden? Çünkü artık enfustan afaka gidiyor olursunuz. Devam edelim. dahilden harice bakmak lazımdır. Şimdi bir kardeş geldi geçen yıl. Daha önceden de buraya gelen bir kardeşti. Zekiydi, güzel, hoş bir çocuktu. Allah selametlik versin ona da bize de. Çocuk mezhepler noktasında takılmış. Midye noktası, yarım saat midye konuştuk çocukla. Bu midyeyi ben yiyorum, o niye yemiyor, o niye yiyor, o niye yemiyor gibi. Şimdi dışarıdan gelen malumatlar insanı bu hale sokuyor. Ve konuştuğumuz her şeyde çocuk dayanak istiyor ama çocuğun kendi konuştuğu şeylerin hiçbirisinde bir dayanak yok zaten. Biraz zorlayın. Benden mantık bekliyorsun. Ama senin sunduğun şeylerde ben de senden mantık bekleyebilir miyim dediğiniz anda böyle bir şey çıkmıyor. Bir içten çıkarım yok ortada. Bir inanış sistemi var ama ya şu profesör bunu dedi. Bir adamın kitabını okudu bunu dedi. Bir gün birisi var böyle bir söz söyledi. Yani hep dışarıdan gelen bilgiler sonucunda bir evhama maruz kalmış. Hiçbirini de temellendirememiş, dayanak bulamamış. Bu yüzden evham ve şüphelerle gitti. Gül gibi çocuk. İnşallah Allah selametlik versin. Ona da bizlere de yani. Şimdi öteki yönden bazen sizler de yaşıyorsunuzdur. Köye gidiyorsun. Bu eski toprak derler ya yani. Bu Anadolu'nun eski tabirleri var ya, çok kayda değer tabirler. Çünkü enfusi meseleler var işlerinde, ona değineceğim. Gidiyorsun. Senin kadar atom bilmiyor, partikül bilmiyor. Senin kadar memleket gezmemiş, senin kadar ülke de bilmiyor. Ve şöyle uzaktan bakıyorsun diyorsun ki benim kadar makale okumamış ama sabah namazına bu kadar samimi nasıl kalkıyor diyorsun. İşte içten gelen ufacık bir bilgi. Nedir o bilgi biliyor musun? Şöyle bakıyor. Vallahi bunu ancak kurban olduğum Rabbim vermiştir diyor. Bazıları bu tür cümleleri küçümsüyor olabilir ama bu o kadar kıymetli bir tefekkür ki. Bu ne demek biliyor musun? Şuna bakıyorum. İnanılmaz bir bilinç, inanılmaz bir kudret, inanılmaz bir şuur var. Böyle bir şeyi kainatta yapabilecek kim var? Onu araştırıyorum. Ve bu araştırmalarım eşliğinde Kur'an-ı Kerim'e kıyas edilebilecek, Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a alternatif olabilecek ikinci hiçbir görüşe rastlamadığımdan dolayı anlıyorum ki bu muazzam tasarımı Allah Azze ve Celle yapmış diyor. Ve bu iman onun sabah namazına tahrik olarak geri gidiyor. Şimdi bu da ince bir şey. Kendimize şu soruyu soralım. Ben namaza emir olduğu için mi kalkıyorum sabah vakti? Bu çok makbul bir şey. Bunda da sıkıntı yok. Sevabı yüksek. Ama ben namaza içten gelen bir tahrikle ya Rab seni özledim diye mi kalkıyorum? İşte bunun adı aşk yani. Bu az önce konuştuğumuz kurallar silsilesine sığmayacak bir şey. Ve nasıl bir aşk biliyor musun? Yani aşk dediğin zaten en ilkel düzeyde yaşanan bir şey. Perdesiz yaşanır. İnanılmaz bir tutku vardır. Bir mantık silsilesine ayrıntılı sığar mı aşk dediğin? Sığmaz yani. Aşkta böyle bir çarpıklık var yani. Seni istemiyorum git dersin ama o halbuki gel demektir. İkinci söylenilen içten tahrik olayı likaullah, yani senin Allah'a iştiyak duyma halin, senin
ona kavuşmayı özleme halin oluyor artık. Bu dışarıdan gelen bir bilgilerle olabilecek bir hal değil. Dışarıdan gelen bir insan mantıklı bir yol bulur, farklı makaleler yazar, farklı makaleler okur, Kur'an'ı mükemmel tefsir eder, hadisleri ezberleyebilir. Hiçbir problem yok bunda. Ama sabah namazına iştiyakla kalkmak bunlarla sağlanabilecek bir şey değil. Ancak az önceki örnekteki gibi toprağı kazıp altından soğan çıkaran bir Ayşe annenin bu kuru topraktan bu katır kutur yediğimiz soğanı kurban olduğum Rabbimden gayrısı çıkaramaz. Nasıl soğanı topraktan çıkarıyor? Evladımızı da aynı şekilde o vermiştir. Atamızı da aynı şekilde o vermiştir. Ötemizi de aynı şekilde o vermiştir. Sağlığımı da nefesimi de diye o kadar bütüncül bir tefekküre girer ki onun aşkıyla işte sabah namazına o kalkabilir. Ve köylerde çok şahit olduğunuz vardır mutlaka. Abi benim dedem alarm kurmadan sabah namazına kalkıyor. Var mı? Köylerde var değil mi? Nasıl oluyor? Şimdi aynı olaya bakalım. Üç arkadaş ağzımızı tekmeliyor. Birisi kafamıza vuruyor. Oğlum farz mı farz falan diye. Ondan sonra kalkıyoruz ama namaz esnasında o uykuyu da yine ihmal etmiyoruz. Şimdi bu hal dışarıdan gelen bilginin sonucu. Sabahın o saatinde alarmsız kalkmak ise aşkın sonucu, aşkın. Şimdi aşk hali böyle bir şey değil mi yani? Az önce konuştuğumuz gibi. Bir şey düşünmüyorsun, perde düşünmüyorsun. Sebep sonuç ilişkisi yok yani. Benim onu yapmam lazım diyorsun. Ona ulaşmam lazım. Gecelerce ağlıyorsun, yakarıyorsun. İnanın böyle namazı bekleyen var ya bak. Şimdi modern cahiliye bizim yaşadığımız dönemde böyle bir şey değil ki. Ha tamam dediklerini anladım. O zaman namaz mantıklı kılmam lazım. Ya namaz böyle bir şey değil ki. Namaz iman potanda erittiğin bilgiler ile senin Allah'a aşk ve iştiyak duymanın adı namaz ya. Yani bu da namaz. İnsanların yolunu kapamayalım. Yani ne şekilde kılıyorsan kıl yani. O inşallah Allah'la senin aranda ama aşkta mertebe var. Mesela çok insan Leyla Mecnun yazmış ama Fuzuli'nin Leyla Mecnun'u biz okuyoruz. Niye? Aşkın mertebesi demek ki öyle patlatmış. Çok insan dağa kafa atmış ama Ferhat delmiş. Aşkın mertebesi bunlar. Şimdi bunda da böyle bir mertebe var. İnanın bana namazı heyecanla bekleyen insanlar tanıyoruz ya. Heyecanla bekliyor yani. Keşke biz de onlardan olsak. Ve namaz kılma hallerini de böyle uzaktan uzağa bakıyor insan. İmreniyor çünkü yani. Ya nasıl namaz kılıyor bu insan diye bakıyorsun. Abi seccadede bulgur gibi kaynar mı insan ya? Nasıl bir hal diyorsun ya? Ya bu insan namazı beklemiş. Biz başka bekleyen işler için hadi abi kılalım da bitsin şu namaz ya. Ya benim halimle onun hali bir olur mu? Asıl problemi çözmemiz lazım burada. Asıl problem şu. Senin namazının içi boş olma sebebi dışarıdan gelen bilgilerle ikna olmaya çalışıyoruz. Öteki örneğin namazının bu kadar dolu, bu kadar aşk dolu olma sebebi içten gelen bir tahrikle çoktan ikna olmuş zaten. Tatmin olmuş, mutmain olmuş. Neyi mutmain olmuş? Kalbindeki imanı mutmain olmuş. Şimdi bizim demek ki burada bir namazdan çok önemli bir hastalığımız çıkıyor ortaya. Ne çıkıyor biliyor musun? İman zafiyeti hastalığımız çıkıyor. Şimdi imandan sonraki en kıymetli ibadet nedir? Namaz. Neden böyle? İman ve namaz ilişkisi. Zaman ne demek? Maddenin hareketine zaman diyoruz. Şimdi mesela zaman sıralamasında böyle birkaç örnek ele alalım. Mike Tyson aylarca antrenman yapar. Antrenmanını güzel yapıp yapmadığını nereden anlarız? Maçta anlarız, sonucunda anlarız bak. Zaman skalasında çizdiğinde önce ne var? Antrenman var. Dolu dolu antrenman var. Netice olarak neyi veriyor? Maçı veriyor. Bak aynı şeye bakalım. Zaman skalamasında önce alalım. Toprağı aldım, gübreyi aldım, tohumu aldım, onu aldım, bunu aldım. Ben bu yaptıklarımın güzel çıkıp çıkmadığını nasıl anlayacağım? Meyvesi. Şöyle dolu bir muz çıktıysa, güzel böyle bir karpuz çıktıysa, dolu bir şeftali çıktıysa derim ki ya bunun öncesi çok sağlam. Allah da öncesi olan imanın sağlam olup olmadığını netice olan namazdan anlıyor. O yüzden dinin direği. Senin turnusol kağıdın namaz yani. Namaza, hal, hareket ve tavırlarına dikkat et. İnan bana çok standart bir belirleyici, mükemmel bir belirleyici. Dıştan gelen sebeplerden ötürü kılıyorsan ki dikkat edin bu tür kılışlar bugün kıldım yarın kılmadım oluyor. Ya işim vardı bu vakti kılamadım oluyor. Dıştan gelen etkiler yani. Orada ne var? Kafada bir pazarlık var. Şu an eğer 100.000 liralık çekle karşıma bu adam oturacaksa bak şu pazarlık daha kıymetli bana. Ama gece evde canım sıkılıyorsa cenneti de kaçırmayak. 2 vakitte bir namaz kılmayalım mı ya? Şşş Mahmut 2 vakitte namaz kılmayak mı? Ha, o oluyor anladın mı yani? Ticaret bu ya. Ha, Allah kabul eder etmez. Ben o kısımları konuşmuyorum. Yani kılalım bir şekilde inşallah düzeltiriz. Hepimiz birden düzeltiriz. Şimdi bu afaki malumatlarla gelen bir namaz ancak bu kadar olabilir. Köyde zorla evlendirilen ne oluyor? Böyle tatsız tutsuz oluyor değil mi? Varacaksın ağanın oğluna varacaksın. Çocuğu damdan düşüyor adam içki içmiş yeni eve geliyor. Şş, Vizontel'de öyle değil mi ya İrfan? Onaylasana ya. Yılmaz aşağıya düşmüş ya. Hangi Yılmaz? Tanımazsın oğlun diyor. Aynı olay gibi. Ama böyle kalpler birbirine ısındı mı nasıl olur o iş? Filmlere konu olur ya. Şimdi olay afaki tefekkürlerle anca namaz bu kadar çıkar. Peki namaz bu kadarsa iman da bu kadar demek. Halis şeftali kötü çıktıysa toprağın, gübren, suyun, vitaminin, mineralin kötü demek. Şimdi aynı şekilde ikinci kısmı ele alalım. O gözümün önünde örnekler var ya. Ya ben o namazından etkilendiğim zatın bir gün dükkanına girdim. Hep anlatıyorum ya bana vesile olan bir Ahmet abi vardı diye Allah ondan razı olsun. Arkadaş insan şöyle ezan dinler mi ya? Hadi namazı anladık tamam yani. Bulgur gibi kaynıyor seccadede. Öyle bir namaz aşkın var tamam hani.
Onu okumuştuk zamanında, biz de okuduğumuzu gördük. İçten geliyor yani. Namazın o kadar güzel, imanın da o kadar güzel. Abi ezanı böyle dinlemek nedir? Ümmet ümmet diye. Dükkanına giriyorsun ya. Bak evine de değil ha. Evde o dikkati toplamak kolay. Dükkanda kim toplayabilir öyle bir dikkat? Mal var, çalınır mı? Kasa var, delinir mi? Kim toplayabilir ya? O ne oluyor biliyor musun? Pasta güzeldir ya, üstünü de süslersin, çileğini, elmasını, karpuzunu. O da işte artık süsü oluyor böyle işin. İman o kadar güzel ki. Daha güzel, daha hoş, lezzet versin diye süsleri oluyor. Ezanı da öyle dinliyor. Ben hayatımda 1000 kez cenazeye gittim. Cenaze namazı kıldık. Ya futbol konuşuldu, ya çek konuşuldu, ya döviz konuşuldu. Bir gün o merhum Ahmet abiyle gittim, o Tahtalı Camii'nin orada. Çıktık. Bak Mehmet diyor ki ben gittim, siz de arkamdan geleceksiniz. Ya ölümün hakikatini anlatıyor bana. Kaç tane cenazede böyle bir şey denk geliyorsunuz Sinan? Afaki iman. Yani bizim gevezelik, kusura bakmayın. Bir gevezelik. Nerede? Afaki malumatla iman. Vesveseler, şüpheler. Şüphe var, şüphe. Neyde şüphe var? O kadar bilgilerle böyle içselleştirmeden bir iman çizmiş ki zihninde, cennete dair nefsi ticarette bile şüphesi var. Malını, hayatını, ömrünü satmakta ne duyuyor? Şüphe duyuyor, şüphe. Bunun birisi afaki malumat. Öyle zorlamayla yapılan bir ticaret gibi. Öteki enfusi. Malını, nefsini, canını Allah'a satmak için sabırsızlanıyorsun. Şimdi ben iyi bir tüccar olsam Uğur. Yıllardır ticaret yapıyorum. Mantıklı atılımlarda bulmuşum. Bir gün bir geliyorsun bana. Diyorsun abi senin araban nerede? Sattım kardeş. Bir yatırım var. Abi saatin nerede? Sattım kardeş. Hanımın altınları vardı, onu sattım. Evi sattım. Her birini bir ticaret var, buna yatırıyorum desem. Ne düşünürsün zihninde? Şunu düşünür değil mi insan? Ya bu adam makul bir tüccar. Bu adam neyi var neyi yoksa sattıysa minimum 1'e 2, 1'e 3, 1'e 5 almadan bu adam bu kadar malını satmaz. Çünkü yıllardır akıllı, mantıklı tavırlarda, hareketlerde bulunmuş. Bu adam bu kadar şeyi feda ediyorsa mutlaka ve mutlaka bu adam büyük bir ticarete oynuyor diye. Şimdi bizim aynı şekilde ahirete imanımız var mı? Bir zekat veriyorsun, 40'ta 1 mi, 100'de 1 mi, 50'de 1 mi, ne olduğu belli değil. Bir infak yapacaksın, işte sadakayı kime ne için verdiğin belli değil. Orada bile yarın da işime yarar mı bu adam diye hesap yapıyorsun. Allah sana bir sürü cihazat, istidat donatmış durmuş. Dünya için her birini muazzam şekilde kullanıyorsun. Ama ahiret için, şu an gerçekleşen manevi bir cihat için hiçbirini kullanmıyorsun. Sen şimdi neye inandın da malını, mülkünü neye sattığını söyleyebilirsin ki? Hiç söz konusu bile değil yani. Namazdan neyi anlıyorduk? İmanı anlıyorduk. Bizim problemimiz demek ki merkezde, iman zafiyetinde. Enfusta, yani enfusta biz bize gelen bilgileri beyin midesinde sindirip kalpteki iman potasında eritemediğimizden içselleştiremiyoruz. İçselleştiremediğimizden bizi harekete de geçiremiyor. Şimdi bir şey soracağım. Mesela benim dişime ne lazım? Kalsiyum lazım, doğru mu? Ben bu kalsiyumu içselleştirmek zorunda mıyım? Ne demek bu? Mideden dişe göndermek zorunda mıyım? Yoksa şöyle dışından kalsiyum sürsem olur mu? İçselleştirmek zorundayım yani. Ben bunu alacağım, yutacağım, edeceğim, mide sindirecek. Sonra mide diyecek ki dur sen karışma. Dişe ben gönderirim, ben. Sen öyle canının istemesiyle dişe kalsiyum gönderemezsin. Mesela şu an belki şu bulunduğum doğada moda etrafta kalsiyum vardır. Ya biraz dişime gelseniz diye sürsem olur mu o kalsiyum? Olmaz. Peki benim gözümün fosfor ihtiyacı var. Ben buradan dışarıdan sağda solda ya fosforlar dur bir sürtüneyim de dıştan bir müdahaleyle gözüme fosfor takviyesinde bulunabilir miyim? Yoksa hayır bak ben mideyim ben. O fosforu gıdadan alırım, sindiririm. Lazım olan göze lazım olduğu kadar. Ancak ben gönderirim midir doğrusu? İkincisi demek merkez neresi? Mide. Şimdi bizim günlük hayatımızda bazı problemler oluyor. Mesela namaz kılamıyorum diyor adam. Namazla ilgili makaleler okuyorsun ama hala kılamıyor. Bazıları bir dokunuş bekliyor, onu kastetmiyorum. Adamın zinayla ilgili hastalığı var. Adama sayısız makale okuyorsun ama hala onun problemini çözemiyor. Adamın oruçla ilgili problemi var, zekatla ilgili problemi var. Rabbini tanımasıyla ilgili, vaktini israf etmesiyle ilgili problemi var. Bununla ilgili sayısız makale okuyorsun. Ama o adam bunlarla bunu çözemiyor. Neden? Bunlar dıştan bir tepkiyle çözülebilecek bir şey değil. Bunların çözümü çok kolay. Merkez kuvvet olan imanı kuvvetlendirirsin. İman sen istesen de istemesen de zaten her yere o kuvveti gönderir. Namaza da, oruca da, zekata da, hacca da hepsine o kuvveti gönderir. Yani bir insan çok namaz kıldığında imanı artmaz. İmanı artınca o insanın namazı artar. Demek bizim denklemlerde de problem var. Namazı doyurunca imanın doymuyor. Yani imanın doyunca o adama namaz kıl demeye bile gerek kalmıyor. Kainata bakıyor, hayret ediyor ya. Bana neler neler vermiş ya. Ben bu hayretin secdesini etmem lazım diyor adam. İçten bir tahrikle, baştan sorayım. Biz namaza emir olduğu için mi kılıyoruz? İçten bir tahrikle ya Rabbi ya ben bu şükrün karşılığını sana bir şekilde vermem lazım yani. Nasıl vereceğimi bilmiyorum ama vermem lazım yani. Sana secdeye geliyorum diyebiliyor muyuz acaba? Tam problem burada. Kırılma noktasının evveline gidersek sebep neymiş? Sana gelen malumatlar, bilgiler afaki mi? Ki bunlar vesveseyle harmanlıdır. Hafizan Allah sadece namaz kılmamana değil imanına da taarruz eder. Yoksa bu bilgiler enfusi mi? İçten tahrikle mi? Afakta duran proteinin bana faydası yok. Ama ben o eti yedim mi, enfusa aldım mı her yerime kuvvet olur o benim, öyle değil mi? Bir ayet var. Fussilet suresi 53. Ayetlerimizi onlara afakta, enfusta göstereceğiz diyor. Ayet delil demek. Şimdi burada farklı yorumlar var. Bu ayet Mekke'nin sıkıntılı günlerinde inmiştir. Bu yüzden enfustan kasıt Mekke'dir. Afaktan kasıt ise ileride
ileride inşallah kazanılacak olan gazve ve seriyelerdir diye bir içtihat, bir yorum var. Şimdi ana konumuz afak enfus. Bunlar neden iki önemli kelime? Çünkü tefekkür iki ana kolda gerçekleşir. Birisi enfusi tefekkürdür. Mesela bir örneklemeye çalışalım. Hastaneye gidiyorsun. Ameliyat olmuşsun. Ayağını uzatmışlar, kesmişler, biçmişler, dikmişler, etmişler. Ayak burada duruyor. Doktor elinden geleni yapmış mı? Yapmış. Hemşire elinden geleni yapmış mı? Almış pansumanı, mansumanı. Yapmış mı? Yapmış. En iyisi. Annen, arkadaşların yanında mı? Yanında. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar mı? Abi yanındayız ha. Ne lazım ya? Ayak mı lazım? Ayak olalım. En kral ilaçları içmiş misin? Abi bu ilaç var ya yaranın izini bile bırakmaz. Niye o zaman hemen ameliyattan sonra evime gitmiyorum? Başka bir problem var. Doktor elinden geleni yaptıktan, eczacı elinden geleni yaptıktan, hemşire elinden geleni yaptıktan sonra hepimiz beraber oturup neyi bekliyoruz? Şifayı bekliyoruz. Diyoruz ki Allah Allah, hani en iyileriydi bu arkadaşlar. Madem en iyileri neden ben ayakta değilim? Biz neyi bekliyoruz? Madem hepimiz birden şifayı başka yerden bekliyorsak demek şifa bizlerin elinde değil. Bizler ancak sebep ve vesileyiz. Demek hepimizin beklediği şifa bir şafinin elinden gelecektir diyoruz ya. Bu mesela ne oluyor? İçten bir tahrikle bir tefekkür oluyor. Başına bir olay gelmiş ama o olay ne olmuş? Seni tefekküre sürüklemiş. Böyle bir haldeydim de böyle oldu diyorsun. Bunun adı nedir? Enfusi tefekkür. Öteki türlü ameliyathanede aynı şekilde yatıyorsun. Bacağına bakıyorsun, atomuna bakıyorsun, partikülüne bakıyorsun, damarına bakıyorsun, oksijenine bakıyorsun, her şeyine bakıyorsun. Bunları istediğin şekilde tefekkür ediyorsun ama kalbindeki iman potasında eritemediğinden dolayı iman olarak kalbe akma kısmı çok zor. O yüzden tefekkürü ikiye ayırıyoruz. En sağlıklı olan enfusi tefekkür. Bir de ne dedik? Afaki dış tefekkür. Enfusi tefekkürden kasıt ikidir. Ruh ve bedendir dedik. Afaki tefekkürden kasıt da hususiyetle dışarıdan gelen malumatlar. Ya bak zaten dikkat edin öyle adamlara. Mesela oturmuşsun. Şimdi içten olan adam dostluğu muhabbeti de içten olur. Der ki abi çay içer misin ya? Abi yoldan geldin ya. Bir tantuni yemez misin der. Doğru mu? Bak o bile içten. Ama dıştan gelen adam ne yapar? Şöyle oturur önce. Aristo'nun bu dediğiyle sizin saçlarınız uyuşuyor mu acaba falan. Ne oldu? Bir tanışaydık önce ya. Dıştan malumatlarla dolan adamların tadı bile aynı kendileri gibi ekşi oluyor. Orada bile bir fark var yani. Üstad Hazretleri afaki bilgileri tabii ki de reddetmez. Sadece enfustan, vicdandan neşet ettikten sonra dışarıyla birleşen bilgileri çok daha sağlıklı görür. Mesela örnek verelim. Bir insan dese ki hiçbir varlık kendine malik değildir. Ne demek bu? Kimse kendisinin sahibi değil. O zaman bu yıldızların, gezegenlerin, atomların, partiküllerin, portakalların bir sahibi var mı demek bu? Bir sahibi var demek. Üstadın dediği çıkarıma göre bir insan hayata bu tefekkürle başlarsa bu adam çok muvaffak olamaz ve başarılı olamaz. Bizim çok örneklerimiz var mı? Var. Derslerde böyle bir portakal konuşuruz. Hep portakal. Elma konuşuruz. Hep elma. Bir de meseleyi hep bir yere atarız yani. Ya üstad bu işi ne güzel yaşamış deriz. Üstadda kaldı mı ihale? Kaldı. Ya Allah portakalı ne güzel yaratmış deriz. Portakalda kaldı mı ihale? Kaldı. Yani içselleştiremiyoruz. Ya bu portakalı bana meccanen bedavadan veriyor ya. Benim ömrümü vermem lazım diye içselleşmiyor. Üstad Hazretleri böyle yaşamış diyorsun. Ya bana örnek olmak için böyle yaşamış. Arkadaşım uzat yani. Benim de ona uymam lazım yani. Üstadın yanında olmak demek bedenen yanında olmak demek değil yani. Öyle olacak olsa 27 yıl gardiyanlar yanında olmuş. Onlar nur talebesi olurdu. Üstadın yanında olmak demek davasının ruhunun yanında olmak demektir. Ve zira kendisi diyor ki bana tam tevafuk etmeyen beni hissedemez diyor yani. Onun gibi suratına tükürük yiyeceksin. Onun gibi taşlanacaksın. Onun gibi Kastamonu'da taşlanıyor ya. Onun gibi zindanlarda yatacaksın. Onun gibi mücadele edeceksin. Onun gibi cehd edeceksin ki ondan sonra ona tam tevafuk edebilesin. Bu üzücü bir şey ya. Biz sadece güzel elma, armut, portakal konuşup dağılmak için birbirimizle buluşmuyoruz ki yani. Biz bu meseleleri içselleştirmemiz lazım. Ben her dakika o portakal, elma, armut anlatan bir arkadaş vardı ve bir gün ta yıllar önce eski ayinlik zamanları oturuyoruz masada. Diyor ki ya siz niye kiraya çıktınız? Konuşaydık ev alaydık diyor. Yer alaydık diyor. Böyle anlatıyor. İşte bunları hallederiz diyor ya. Düşünmeyin siz gidin okumanızı yapın diyor. O klasik cümleler var ya. Kardeş sen tevekkül et biz buradayız. Sen git okumanı yap falan. Bir günde bir pazar günü sıkıştık gerçekten. İnşaat halinde eski hayalhanem var ya 300 metrekare sıkıştık. Aradım adamı dedim yani abi de sen zaten ara diye sen ısrar ediyordun. Ben de bugün aradım. Mehmet kardeş dedi yayladayım dedi. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim taş duvar kırıyoruz. Hatta 2 de Suriyeli kardeş vardı. Seramikleri indirirken kafayı yardı bir tanesi. Böyle ortalık kan gölü oldu. Böyle ortalık savaş alanı gibi yani. Biz de o kadar sıkışmışız artık. Dedik bakalım Hızır kim dedik. Aradık zaten söylüyordu arayın aradık. İşte ne yapıyorsunuz dedi ya iyi duvar kırıyoruz tuvalet kırıyoruz vesaire. Şöyle böyle maşallah dedi kardeşim Zübeyir abi de hep dershanede çalışırmış. Sen neredesin ne yapıyorsun yaylada çay içiyorum. Allah Allah bu Zübeyir abi beni anlatın diye mi çalışmış ya? Dershanelerde tuvalet temizlemiş Allah Allah. Dedim mübarek bak böyle işte söylüyordun arayın bak ölümüne buradayız ha kardeş. Tamam dedi ben döneceğim dedi. Ondan sonra oğlunu arattı. Kendi de dönmedi. Halledemedim edemedim vesaire falan. Bir de şey olmuş. Semaverde yaksın içsin çayını ondan sonra. Ne olacak yani biz 50 tane ders okuyoruz bu arkadaşlarla. Şimdi bu iş yapılma işi değil mi Allah aşkına yani? Dışarıda herhangi bir memuriyette çalış, bir holdingde şirkette çalış. Her türlü fedakarlığı yapıyorsun. Her türlü sistem oynuyorsun. Yani bu işin de bir sistemi yok mu? Okuduğunu yapmayla
doğayla ilgili bir yükümlülüğün yok mu yani? İçselleşmeyince Allah portakalı, elmayı, armutu ne güzel yarattı konuşma kısmı da zararlı. Anlıyor musun demek istediğimi? O da afaki kalıyor. Sen bunu içselleştirmen lazım. Bunları yarattı mı? Meccanen yarattı. Bedavadan verdi. Sen manavda 3 liraya domates alıyorsun diye domatesi kendin mi yarattı zannediyorsun? Öyle değil yani. İçselleştirmiş bir bünye bunun karşılığında nasıl şükredeceğim diye arar. Ararken de namazı bulur işte. Secde böyle bir hal. Öteki türlü ne oluyor biliyor musun? Ne dünyam yansın ne ahiretim yansın. İşte böyle biraz aramızda birbirimizi tatmin edelim. Ya üstad ne güzel yaşamış. Evet çok güzel yaşamış. Ya portakallar ne güzel değil mi? Allah portakalı da ne güzel yaptı ya. Ne olacak üstad o kadar güzel yaşamış da 27 yıl bu kadar sıkıntı çekmiş. Onlar nereye gidecek? Anlatmak için yemediği hakaret, çekmediği eza ve cefa kalmamış. Bunlar nereye gidecek? Biz bunları nereye konuşacağız? Sahabe efendilerimizin hicretini nereye konuşacağız? Boykot dönemi, 7. yıl 10. yıl arası bunları nereye koyacağız? Allah Resulü bunca sıkıntıya nasıl dayandı? Biz bunları nereye koyacağız yani? Bunları içselleştirmeyince ne oluyor biliyor musun? Masada hikaye kalıyor yani. Üstad Hazretleri afaki bilgiye karşı değil ama vicdan temeline bina edilmiş enfusi bilgiye öncelik veriyor. Ne demek bu? Biri dese ki şu kainatta hiçbir şey kendine malik değildir dese, gezegenler, yıldızlar, atomlar, partiküller, bu afaki bir tefekkür olur. Ve bu insan belki bu tefekkürü yapıp kendisi coşabilir ama kendisinde rububiyetin mesuliyet, sorumluluk ve tecellilerini hissedemez bu adam. Ama bir adam şunu dese ki ben kendime malik değilim. Kendisinden kainata varması çok daha rahat olur. Demek ki bizim Allah'ı anlamada, tanımada, marifetullah iklimine buram buram solumadaki en büyük referansımız kimdir? Kendimiz. Yani insanın kendisi, vicdanı en büyük referans. Bir söz vardır bilir misiniz? Nefsini bilen Rabbini bilir. Marifetün nefs yani nefsini bilmek ve Rabbini bilmek. Nasıl oluyor bu? Şimdi insan kendi nefsine bakıyor. Nefse ikiye ayırmıştım. Ne demiştim? Ruh ve beden. Bu sefer de bedenden bakayım. Şöyle baktım kainattaki güzel sesleri duydum. İşte arı sesi, dana sesi, ceylan sesi, geyik sesi. Ondan sonra dedim ki duymayan bir yaratıcı, duyan bir Mehmet yaratır mıydı? Bendeki duyma özelliği zımni olarak varsa onun zatında da var demek. Nedir? Semi. Allah Allah. Semi. Semiyana ve atağına. İşittik ve itaat ettik. İnşallah bir gün o hale geliriz. Ne işittiğimizi bir içselleştirip anlarsak. Ne diyoruz bu sefer? Ben demek işitiyorsam beni yaratan, var eden Allah da işitiyor ama ben gibi değil, tabirinde acizim diyorum. Bizim gibi değil haşa. Bir insan bunu içselleştirse her fiskosunda, gıybetinde der ki ya Allah duyuyor, ayıptır der ya. İkinci soru. Görmeyen bir Allah, gören bir Mehmet yaratır mıydı? Demek ben görüyorsam Allah da görüyor ama ben gibi değil. Ben onun tabirinde acizim. Bir insan bu murakabe hissini içselleştirse bu sefer ne olacak? Her köşede edep, haya sahip olacak. Ya Allah beni görüyor ya. Şurada bir tane hürmetkar büyüğüm beni görse ben elimi ayağımı düzene sokarım ya. Allah beni görüyor. Allah ya bu nasıl bir düzene girmez diye hayret ederim. Demek enfusi tefekkürden Allah da tanınıyor. Nasıl bir yaratıcıya iman ediyor? Benim bir kudretim var mı? Var. Demek Allah Azze ve Celle'nin de sonsuz bir kudreti var. Ben zımnen bu eve malik miyim? Evet malim. Demek Allah da kainata öyle malik ya. Allah Allah bak Allah'ı nasıl da tanıyorsun? Bende üzülme, sevinme, kızma var mı? Benim bu hislerimin temel kaynağı bir yerden olması lazım. Demek Allah'ta da o şekilde şuunat-ı ilahi yani ilahi haller, ilahi hisler mevcut. Bir insan bu nazarla baksa o zaman konu şuralara varır. Ben şu namazı kılsam Allah'ı hoşnut ve razı eder miyim? Bak. Sen hoşnut ve razı olabiliyor musun? Olabiliyorsun değil mi? Allah Azze ve Celle'nin de marziyatı ilahisi var ama haşa biz gibi değil. Ama o hissi ucundan yakalarsan dersin ki ya Allah razı olur mu böyle dersin ya. Sonra ileride anlarsın ki senin kaderine razı olman meğer Allah'ın da senden razı olması demek. Çift taraflı mı çıktı olay? Çift taraflı. Ya Rab ben senden razıyım. Sen benden razı mısın? O senden razı olduğu için sen ondan razı olabiliyorsun zaten ama farkında değilsin. Afaki tefekkür tamamen silip atalım mı? Hayır. Afaki tefekkür enfusi tefekküre hizmet ettiği ölçüde kıymetlidir. Ne demek bu? Bende göz var mı? Var. Benim gözümün ışık olmadıktan sonra ikinci bir fonksiyonu var mı vücutta? Yok. Demek ki benim gözüm enfus, güneş olur ise anlamlıdır afak. Birleşti mi bunlar? Birleşti, tek halka gibi oldu. Bende ciğer var mı? Var. Enfus. Dışarıda da oksijen var mı? Var. Afak. Demek bendeki ciğer dışarıdaki oksijen olursa manalıymış. Kainat toplu halde sanki tek ipe bağlı gibi oluyor. Bende mide var mı? Var. Enfus. Dışarıda kainatta da rızık var mı? Var. O da afak. Bendeki mide dışarıdaki envai çeşit rızıklar olursa ancak manalıdır deyip enfusi tefekkürle afaki tefekkürü birbirine bağlıyorsun. Afaki tefekkür ancak bu şekilde kıymetlidir. Yoksa seni vesvese şüphelerden imanını çalmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Habil ve Kabil olayında Kabil neden benim kurbanım kabul edilmedi deseydi meseleyi enfus içselleştirecekti ve bir çözüme varabilecekti. Ama kendisini düşünmemiş, enfusi tefekkür yapmamış, afaki yapmış ve demiş ki neden Habil'in kurbanı kabul edildi demiş. Bak inceye bak. Oradan kaybedenlerden oluyor. Oradan. Hasete bak hasete. Bazen birisi geliyor. Ya senin amacın ne buradaki duruş amacın? Allah'ı tanıma
ve tanıttırma. Peki adamın seninle bir konuşma amacı ne olabilir? Allah'ı tanıma ve tanıttırma ile ilgili olabilir. Adam başlıyor saçından, ayakkabından, boyundan, atandan, ötenden, dedenden, köyünden, köyünün peynirinden. Bunlar fani değil mi? Sen bunlarla konuya başlasan ne yapacaksın ya? Bunlar samimi dostların sohbetler tıkandığı zaman birbirlerine laf atabilmek için kullandığı argümanlar. Köyün, atan, öten. Sen yeni gelmişsin. Göz göze gelmişiz, muhabbet etmişiz. Buranın amacı belli. Fani şeylerde dikkati varsa işte o dikkat afakta oluyor, anladın mı? Ama enfusi bir cihette olursa, adam içselleştirip şunu derse: ben ahiretimi nasıl kurtarabilirim? Sen de ona dersin ki ben de bu mücadeledeyim işte. Ben de ahiretimi kurtarmaya çalışıyorum. Ve anlıyorum ki ancak ahiretini kurtarmaya çalışan bir insan, bununla dertlenmiş bir insan başkalarının kurtulma çabasına girebilir. Gel birlikte girelim. Anca işte orada adamla el ele tutabilirsin, anladın mı? Kardeşlik Habil Kabil'den olmuyor, oradan oluyor işte. Cibili kardeşten öte oluyor yani o hissi diniyle olan kardeşlik. İmanın verdiği kuvve-i maneviye olan kardeşlik ondan da kuvvetli olur. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri eliyle bir kuyuya atılır. Bir kervan perdesiyle vesilesiyle kuyudan kurtarılır ve Mısır Aziz'inin evinde çalışmaya başlar. Mısır'ın Aziz'inin karısı Züleyha nefsinden rağm almak ister. Yani Hazreti Yusuf'tan murad almak ister. Hazreti Yusuf oradan hamle yapıp kaçmaya çalışırken bana saldırdı diye bir de yaygara koparır. O evde bulunan görevlilerden akil ve sözü dinlenen bir adam gelip şu cümleyi söyler: çağırın Yusuf'u bakalım. Eğer Züleyha'nın dediği gibiyse o gömlek önden yırtılmış olması lazım. Yok öyle değilse Yusuf kaçarken o gömleğin arkadan yırtılmış olması lazım. Gelirler, çağırırlar, bakarlar. Gömlek gerçekten de arkadan yırtılmış. Ama yine de zindana atarlar. Niye? Çünkü bu yolun kaderi bu ya. Yusuf Aleyhisselam da onu yaşamış. Bütün hayatını çekinmeden dünya için harcayanlar gençliğini, güzelliğini, bilgisini, konuşma kabiliyetini, çevresini, parasını, malını, mülkünü bunu bedavaya ve karşılıksız yapmıyorlar aslında. Dünya cihetinde evler, arabalar, yatlar, katlar, artık aklınıza ne gelirse, sefahat hayatı, gani olmak isteyen, dünyadan murad almak isteyen insanların bu tavrının karşılığında dünya onların gömleğini önden yırtıyor. İlişkiyi anladın mı? Zühd ile yaşamaya çalışanlar ise İmam Ebu Hanifeler, Abdurrahman bin Aflar, Hazreti Osmanlar, Hazreti Ebu Bekirler dünyaya sırtını dönüyorlar. Dünyanın tat ve lezzetlerini bilmediklerinden değil, aksine mahiyetini de bildiklerinden. Dünyayı elde etmemiş birisi dünyayı nasıl terk edebilir ki yoksa? Dünya da onlara kendini vermek için onların gömleğini arkadan yırtıyor. Dünyayı anlıyorsun değil mi? Afaki tefekkür. Ötekiler neden dünyayı şöyle köşeye bırakmış? Enfusi tefekkür. Benim Rabbim ve kalbimle halletmem gereken işler var demiş, işler. Emri hak vaki oldu. Vardık kabre. Münkerle nekir karşıda. Kuvvetle ihtimaldir ki Rabbin kim demeden önce gömleğimizin nereden yırtıldığına bakabilirler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela.